Bannerlord'dan yaklaşık 1000 yıl önce ismi belli olmayan bu kıtada birçok kabile bulunmaktaydı. Bu kabileler zaman zaman birbirleriyle didinseler de genel olarak büyük bir kaos çıkmazdı. Çünkü kıtada henüz devlet olmuş bir yapı yoktu. Ta ki Büyük Kalradios buraya ayak basana kadar. Kalradios uzak diyarlardan gelen bir savaş lorduydu. Kendisi bulunduğu bölgeden bilinmeyen bir nedenden sürgün edilmişti ve kabilesi Kalrado ile kuzeye doğru yola koyulmuştu. Burada Bannerlord'dan Vlandia olarak bildiğimiz bölgede uzun süre bir kabile olarak yaşayan Kalradoyluların nüfusu artık bir kabile olamayacak kadar fazlalaşmıştı. Bunun üzerine Kalradoy halkı yine Bannerlord'dan bildiğimiz Charas, ilk ismiyle Charasea adlı şehri kurdular. Burada Kalradios'un yaşayıp yaşamadığı hakkında ya da yerine kimin geçtiği hakkında bir bilgi yok. Çünkü hikaye liderlerden ziyade Kalradoy halkı aracılığıyla aktarılıyor. Ancak yaklaşık 1000 yıllık bir süreç olduğunu düşünürsek Kalradios bu süreçte büyük ihtimal hayatını kaybetti. Kesin bildiğimiz şey ise bu 1000 yıllık sürecin monarşi kısmında kendi soyunun hep başta olduğu. Hikayeye dönersek Kalradoy halkı Charas şehriyle yetinmez ve çevre bölgelerde koloni kurmaya başlar. Burada Pravend ile Ortisya şehirlerini kurarak ilk genişlemelerini yaparlar ve başkentlerini Pravend'e taşırlar. Artık gitgide güçlenen Kalradoy halkı kıtaya iyice sahiplenir ve kendi isimlerini verirler. Kalradia. Burada genişlemesine devam eden Kalradoylular çevredeki kabileleri de işgal ederek onları kendilerine katılmaya zorlarlar. Burada artık resmen imparatorluk statüsü kazanan Kalradoy hepimizin bildiği Kalradia İmparatorluğuna dönüşür ve kıtada tek güç olur. Bu da aşağı yukarı Bannerlord'un 500 yıl öncesine yani 584 yılına tekabül etmektedir. İmparatorluk statüsü ile artık kendilerine zorla katılan diğer halklara da vatandaşlık dağıtırlar ve onları asimile ederler. Böylece Kalradia İmparatorluğu kıtanın batı sahilinden doğudaki Büyük Çimen Denizi'ne kadar genişler ve buradaki halkları ejderha sancağı altında birleştirirler. Bu zamana kadar Kalradios'un soyuyla monarşi olarak yönetilen Kalradia İmparatorluğu, Kalradios hanedanlığının son üyesi olan Saipegos'un zalimliklerinden dolayı sona yaklaşır. Halk Saipegos'tan rahatsızdır ve onu bir tiran olarak görürler. Bu yüzden Echerion adlı bir soylu tarafından suikasta uğrar ve mutlak monarşi devri teoride biter. Taleverse bize Echerion hakkında pek bir bilgi vermiyor. O yüzden size kim olduğu ile ilgili bir bilgi veremeyeceğim. Ancak kendisi hakkında tek bildiğimiz Bannerlord'daki Impestores klanının lideri Encurion ile akraba oldukları. Hikayeye dönersek suikast sonrası Kalradia aynı gerçek hayattaki Roma gibi yaşlı toprak sahiplerinden oluşan bir senato ve halktan oluşan bir meclis kurar. Ülkeyi bu iki yapı yönetmeye başlar. Ancak bir savaş durumu olduğu zaman kendilerine başkomutanlık yapacak bir imparator atanır. Artık kıtanın büyük bir bölümünü hükmeden Kalradyalılar yüzyıllarca bu sınırları korumaya başarırlar. Ancak duraklama dönemine girerler. Çünkü artık fethi edecek mantıklı bir yer kalmamıştır. Batanya kabileleri dağların ve ormanların içinde yaşamaktadır. Vesturgia'da hem dağlık hem de karla kaplıdır. Aseray bölgesi ise çöllerden oluşur. Yani buralara girmenin bir anlamı yoktur. Bu duraklama sürecinde ülke yozlaşmaya başlar. Artık imparator savaş ihtiyacı olmasa bile orduyu dağıtmıyordur. Ülkenin başkenti orduyla imparator neredeyse oraya taşınıyordur. Halk meclisi bu durumu görüşmek için imparatora gitse de görüşmelerin yerini imparator belirler ve herhangi bir muhalefet karşısında ordusunu hazır bekletir. Senato ise çok fazla zenginleşerek yozlaşmış ve fethedilen topraklarda hak iddia etmeye başlamıştır. Yani demokrasi çok uzun soluklu olmamıştır ve monarşi kısmen geri gelmiştir. İmparatorluk daha fazla genişlemese de sınırlarındaki kabilelerin tehdit oluşturmasını engellemek için entrikalar düzenler. Kabilelerin aralarını bozar, liderlerine suikast düzenler ve kabileleri karıştırır. Ancak tüm bunlara rağmen bazı kabileler bir araya gelip imparatorluğa saldırılar düzenlerler. Dört bir yandan saldırıya uğrayan imparatorluk artık yozlaşmanın da verdiği güç kaybıyla kendi lejyonlarıyla bu durumu çözemez ve deniz aşırı topraklardan Vlandiyalıları paralı asker olarak işe alır. Ancak bu hamle durumu çözmez. Çünkü ülkenin parasını yiyen yozlaşmış senatörlerin de katkılarıyla Vlandiyalılara verecek para kalmamıştır. Bu yüzden imparatorluğun batı kısmından önemsiz gördükleri toprakları para yerine vermeye başlarlar ve Bannerlord'daki Vlandia toprakları yavaş yavaş oluşmaya başlar. Bu arada Vlandia ismi de bu paralı askerlerin komutanı olan Cesur Vilund'dan gelmektedir. Vilund, Vilandia, Vilundia. Mantıklı. Neyse. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de imparator hakkı rahmetine kavuşur ve merkezi bir otoritenin kalmamasıyla ülkedeki tüm lordlar taş mücadelesine girer. Artık yıl 984'tür ve imparatorluk içinde oluşan istikrarsızlıklardan yararlanan Vlandiyalılar Demirkol Ostik liderliğinde batıdaki topraklarında bağımsızlıklarını ilan ederler. Kısa bir süre sonra ise kuzeyde Sturgia kabileleri imparatorluğa karşı birleşir ve Sturgia prensliğini kurarlar. Aynı zamanda güneyde Aseraylılar, batıda Batanyalılar ve doğuda ise Urkun liderliğinde birleşen göçebe kabileler birleşir ve hepsi kendi ülkesini kurar. Tabi bu neredeyse 100 yıllık bir süreç içerisinde gerçekleşir ve artık takvimler Bannerlord'un hemen öncesi olan 1077 yılına gelir. Burada nihayet taht kavgası bitmiştir ve İmparator Neretzes başa geçmiştir. Ancak artık imparatorluk hastadır ve eski halinden eser yoktur. Bu zayıflığı fırsat bilen Sturgia, Vilandia ve Batanya bir koalisyon kurup imparatorluğa savaş ilan ederler. Bunun üzerine Neretzes de kendi ordusunu toplar ve Asera ile Kuzeyit'ten gelen birkaç klan ve paralı askerlerle beraber devasa bir ordu kurar. Ordunun başına İmparator Neretzes, oğlu Penton, Petros klanından Lord Aranikos
Ostikos'tan Lord Lukon, Kuzeyit'ten gelen Kergit lideri Solun ve Aseray'dan gelen Banu Sarran klanının savaşçısı Nimir vardır. Koalisyon ordusunun başında ise Sturgia'dan Büyük Prens Vadinslav, oğlu Raganvat ve Klovin klanının lideri Yaşlı Oleg, Batanya'dan Yüce Kral Kaladok, Vlandia'dan ise Kral Dertert ve Dey Aromeng'den Baron Unteri vardır. İmparatorluk ordusu 10.000 imparatorluk piyadesi, 3.000 imparatorluk atlısı ve 2.000 imparatorluk okçusunun yanı sıra 2.000 Kergit atlısı ve 1000 Aseray savaşçısı ile beraber toplamda 18.000 askerli tarihin gördüğü en büyük ordudur. Koalisyon tarafı ise 2.000 Batanya piyadesi, 1000 Batanya okçusu, 2500 Sturgia piyadesi, 1000 Vlandia şövalyesi ve 500 Vlandia arbaletlisi ile sadece 7.000 kişilik bir orduya sahiptir. Burada sayısal olarak büyük bir avantaja sahip olan imparatorluk ordusu Pendraic kalesine doğru ilerlemeye başlar. Koalisyon tarafı ise onları beklemektedir. Burada Batanya okçuları avuçların içi gibi bildikleri Batanya ormanlarının avantajlarını kullanmak istediler ve yüksek ağaç tepelerine saklanıp imparatorluk ordusuna sağlı sollu pusu kurmaya başladılar. Aslında Kuzeyit gözcüleri bu pusunun olacağını İmparator Neretses'e iletmişti. Ancak Neretses bu pusuya önlem almakla vakit kaybetmek istemiyordu. Onun yerine hızlı bir saldırı ile koalisyon birliklerini tam organize olamadan onları yok etmeyi planlıyordu. Artık iki ordu birbirine yaklaşmıştı ve savaş başladı. İmparator Neretses, Aseray ve İmparatorluk piyadelerinden oluşan Garios komutasında öncü bir birlik oluşturdu ve onları ileri sürdü. Dağlık ve ormanlık bir alandan ilerleyen öncüler Batanya'nın pusuna yakalandı ve pusudan haberleri yoktu. Evet, İmparator Neretses Garios'a haber dahi vermemişti. Pusuya yakalanan askerlerin üzerine binlerce ok yağdı ve kalkanları olsa da büyük bir zayiat verdiler. Burada Nimir liderliğindeki Aseray birliği okçuların üstüne taarruz ederek bir yarma harekatı yaptılar ve oluşan boşluktan yararlanıp kaçmayı başardılar. Geride kalan imparatorluk piyadelerinin neredeyse hepsi bu pusuda öldü ve Garios ile beraber küçük bir asker birliği kaçmayı başardı. Böylece savaşın ilk kısmında mutlak koalisyon zaferi yaşandı. Bunun devamında kaçan Aseray birliklerini tespit eden Vlandia şövalyeleri atlarıyla saldırıya geçti. Bu saldırıda Aseraylıların yardımına koşan Kergit klanının atlı okçuları vurkaç yaparak Vlandiyalıları oyaladı ve Aseray birliği büyük bir kayıp verse de bir kısmı hayatta kalıp ülkelerinin yolunu tuttu. Burada Kergit atlı okçuları ne kadar dirense de Vlandia arbaletçilerinin devreye girmesiyle dağıldılar. Kergit klanı lideri Solun ve klanın savaşa katılan diğer erkek üyeleri öldü. Devamında ise Neretses ordusunun başına geçerek Vlandiyalıların üzerine yürüdü ve burada Vlandia'ya büyük bir zayiat verip geri çekilmelerini sağladı. Ancak Sturgia birlikleri son anda yetişti ve Neretses'in ordusuna saldırdı. Neretses karşı saldırı yapmaya çalışsa da başarısız oldu ve büyük bir kayıp yaşayarak kalan askerleriyle beraber kampa geri çekildi. Burada Sturgia askerleri Neretses'i kovaladı ve kampta ordunun çevresini kuşattılar. Bunun üzerine Prens Odinslav saldırıya geçti. Ancak savaşırken hayatını kaybetti ve komutayı yaşlı Oleg üstlendi. Son bir saldırı yapan Oleg, Neretses dahil tüm imparatorluk birliğini öldürmeye başardı ve ejderha sancağını ele geçirdi. Burada Aranikos sayesinde komutan Lukon ve Neretses'in oğlu Penton savaştan kaçmaya başardılar. Babasının ölüm haberini alan Raganvat, Oleg'den bu sancağın babasına ait olduğunu, bu yüzden de mirasçısı olarak sancağın kendisine teslim edilmesini istedi. Ancak Oleg bunu reddetti ve sinirlenerek sancağı diziyle ikiye böldü ve Raganvat'ın ayaklarına fırlattı. Bu olaylardan sonra yaşlı Oleg, sona kalan ve direnen imparatorluk askerleriyle savaşırken ölmüştür. Tabi kesin bir bilgi olmasa da ben Raganvat'ın yaptığını düşünüyorum. Neyse. Savaş sonrası Kaladok kampa vardı ve burada Raganvat babasının ölümünden Kaladok'u sorumlu tuttu. Çünkü kendisi kampa yapılan ana saldırıda yardım etmek yerine yağma yapmayı tercih etmişti. Bu ithamlar sonucu Batanya ve Sturgia'nın arası bozuldu. Kral Dertert ise savaşa katıldığına pişman oldu. Çünkü verdikleri zayiat çok fazla olmasına rağmen Batanyalılar yağmaladıkları ganimetten çok az bir pay verdiler. Aseray savaşçısı Nimir ise ülkesine döndüğünde kayıp vermesine rağmen kahraman olarak görüldü. Ancak Banu Kilt klanından bir kadınla gizli bir ilişkisi olduğu ortaya çıkınca bu şanını çok yaşayamadan Banu Kilt tarafından öldürüldü. Kergit klanı ise erkek üyelerinin büyük kısmını kaybetmesi üzerine klanın başına Mesu'yu geçti. Ancak diğer klanlar tarafından toprakları yağmalandı. Kuzeyit Kağanı Monçuk ise buna sessiz kaldı ve oyunda Mesu ile aralarının çok iyi olmamasının sebebi de budur. İmparatorluk tarafında ise Neretses'in ölümü üzerine yeni bir imparator seçilmesi lazımdı. Normalde gelenek olarak imparatorun oğlu yani Penton başa geçmeliydi. Ancak Senato, Lukon ve Penton'un hayatını kurtardığı için tacı Aranikos'a verdi. Burada ağır yenilgi sonrası ülkeyi toparlamak isteyen Aranikos, imparatorluğun kalan sınırlı askeri gücüyle ufak seferler yaptı ve başarılı oldu. Aynı zamanda diplomatik yeteneklerini de kullanarak Batanya ve Sturgia arasındaki gerginlikten faydalanarak barış anlaşması yapmayı başardı. Tüm bunlar üzerine halkın Aranikos'a olan sevgisi büyüdü ve bir tarikat kendisine tapmaya bile başlamıştı. İmparatorluk tekrar eski günlerine dönecek mi derken İmparator Aranikos Likaron'daki sarayında dinlenirken suikaste uğrayarak hayatını kaybetti. Aranikos'un tek bir çocuğu vardı. O da kızı Ira. Ancak Ira iyi bir savaşçı olsa da alemden aleme aktığı için çok sevilen ve saygı duyulan biri değildi. Ayrıca babası onu varisi yapmaya hazırlanıyor gibi olsa da resmen
açıklamamıştı. Halkın bir kısmı Arenikos'un eşi olan Rageya'nın tahta geçmesini isterken Senato Lucon'u, ordu ise Garios'u destekliyordu. Burada herkesin hak talep etmesi üzerine Büyük Kalradia İmparatorluğu 3'e bölündü ve bir iç savaşa sürüklendi. Bu iç savaşı fırsat bilen Kuzeyit, Kuzey İmparatorluğu'na, Aseray Güney İmparatorluğu'na ve Batanya ise Batı İmparatorluğu'na savaş ilan etti ve iç savaş durakladı. Bannerlord'da da tam burada iç savaşın durduğu 1084 yılında başlıyoruz. Bildiğimiz üzere Mount and Blade Warband, Bannerlord'un 173 yıl ilerisinde 1257 yılında başlıyor ve aradaki bu 173 yılda neler yaşandığını detaylı olarak bilmiyoruz. Ancak bildiklerimizden yola çıkarsak iç savaşa sürüklenen imparatorluk bu iç savaşta hayatta kalmayı başaramaz ve yıkılır. Aynı şekilde Batanyalılar da zamanla zayıflayıp yıkılır ve Warband'deki haydutlar olarak yerini alır. Tuturyalılar ise bir zamanlar İmparator Arenikos'a paralı askerlik yapmış olan Vaegir muhafızları tarafından kurulan Vaegir Krallığı olarak devam eder. Bu muhafızlar İmparator Arenikos'un ölümü sırasında Likaron'da oldukları için bazıları Arenikos'u Vaegirlerin öldürdüğünü de söylemektedir. Bannerlord'da Kuzeyit klanı olan Kergit ise Warband'de Kergit Krallığını kurarak Kuzeyit'in devamı olarak karşımıza çıkar. Asera ise yine Bannerlord'da Banu Sarran klanı tarafından kurulan Tahranit Krallığı olarak devam eder. Vlandia ise Svadyalılar tarafından ele geçirilir. Ancak Svadya'nın içindeki Rodok halkı Grunwalder adlı bir savaşçı önderliğinde Svadya'ya karşı savaşır ve bağımsızlıklarını kazanırlar. Son olarak ise Kalradya'nın kuzeyinden farklı bir coğrafyadan gelen yağmacılar birleşerek Nord Krallığını kurarlar. Böylece Mount and Blade Warband oyunu başlar ve Kalradya'nın bilinen hikayesi burada biter.